Vallahi çantamı bedava uçurdular. Nedenini hala çözemedim. Aha da işte Daniler, bakın bunlar nasıl söylesem şeylerine. Is your wife? Yeah. How many city center? How many people living? Abi şişelerden. Hello, maşallah. Pengintilan, Dindas Budaya. Dindas Budaya. Untas muntas. Maşallah da dayı anlamıyorum ki. Dayı niye öyle dövecek gibi bakıyorum? Biliyorum, ben korktum. Abi bana öyle bir baktı ki korktum valla. Selam dostlar, alemin ve ailenizin en değişik kanalına hoş geldiniz. Değişik yollarda, bu sefer gerçekten yine değişik yollarda. Şu an ben Papua'nın başkenti Jayapura'dayım ve Jayapura'daki bu havalimanından şu an karayolu ulaşımı olmayan Wamena diye bir kasabaya gidiyoruz ve bu kasabada birkaç tane kabile var arkadaşlar. Eğer yapabilirsek bu kabilelere bir ziyaret gerçekleştireceğiz. Şu an böyle biraz sonra pırpır tarzı bir uçakla Wamena diye bir kasabaya uçuyorum. Asya turumun en çok görmek istediğim noktalarından birisiydi. Çok maliyetli bir yolculuk oluyordu. O yüzden bu zamana kadar saklamışım ama artık Asya turum bitiyor, biliyorsunuz Afrika'ya gidiyorum. Ve artık Afrika turu öncesinde Asya turunu zirvede tamamlamak için buraya geldim. Çok heyecanlıyım. Biraz sonra uçuşum var ve kabileleri ziyarete gideceğiz. Abi çekinimi yaptım. Benim şöyle bir şansım oldu. Nedenini anlamadım. Çok da kurcalamadım. Normalde burada bu uçaklarda sadece şahıs uçabiliyorsunuz. Yani daha doğrusu eşya da taşıyorsunuz ama şöyle bir mevzu var. İnternetten bagaj satın alamıyorsunuz. Bagajınızı gelip burada tartıyorsunuz ve bedelini ödüyorsunuz. Benim 13 kilo bagajım vardı. 13 kilo bagaj içinde 400 TL istemeleri lazım. İnternette öyle yazıyorlardı. Ama şansıma mıdır nedir? Sordum da özellikle. Dedi yok dedi, bagaj parası almıyoruz. Anlamadım. Hemen özetleyeyim. Bir gün benim gibi böyle bir yolculuk yapmak isteyen arkadaşlar kesinlikle bu Jayapura şehrine gelmek zorundalar. Jayapura'ya gelmeden şu an gideceğimiz şehre asla gitmek mümkün değil. Karadan, maradan, gemiden, denizden hiçbir şeyden yol yok. Şu an biz Papua Adası'nın ortasındaki bir kasabaya gidiyoruz. Çok küçük bir kasaba değil ama oraya bütün ulaşım sadece hava yoluyla. Bir de baksanıza, burası betonat dolu. Kan gibi görünen şeyler var ya, bunlar kırmızı şeyler çiğniyordu ya. Her yer onunla dolu. Her yudum 1 lira. Hadi gidelim Wamena'ya. Wings tujuan Wamena. Oh yeah. Belum. 16:31. Havalimanında boarding falan yok ki, şey yok ki, televizyon hani kim nereden kalkıyor, kaçta kalacak belli değil. Wamena diye bardağa gittim de benimki galiba ertelendi demek ki, bir sonraki uçuş. Bu arada uçuşlar hakkında bilgi vereyim. Çok pahalı değil, bu kadar kırsal bir yere gidiyoruz, ona rağmen 40-45 dolar civarında. Evet arkadaşlar, uçaklar böyle ufak tefek diyorum ya, hele şükür bayağı şey oldu, rotar oldu ama şansım varsa yine cam kenarımı 20 adi muhtemelen cam kenarı. Selam arkadaşlar. Evet, biniyoruz. Hello. Wamena. O en arka cam kenarı bende. Çok güzel, manzaramız iyi olacak. Böyle ufak 20. sıradayım, 20 sıralık koltuklu bir şey. Hangi cins uçakmış bu? Herhalde şurada yazan cins bir uçak. Evet, ufakça bir pist. Uçaklar da ufak. Ve Papua'nın başkenti Jayapura'dan tekerlerimiz kesildi. Şu an değişik yollarda olarak benim yolculuk yaptığım en ırak noktaya, Papua Adası'nın ortasındaki Wamena kasabasına gidiyoruz. Oradaki Dani kabilesini ziyaret edeceğiz. Jayapura'dan Wamena'ya varmak yaklaşık 1 saatlik yolculukla 45 dolar karşılığında
beklediğimden ama lüks ve temiz bir uçakla yolculuk yapıyorum. Ben böyle daha böyle dandik bir uçuş bekliyordum ama gayet de rahat ve güzel bir uçakla uçuyoruz. Endonezya 17.000 adacıktan oluşuyordu. O adaların içindeki göller ve o göllerin içindeki adacıklarla birlikte 17.000 ada. Bu arada kaç etti? Siz de sayıyor musunuz? Ben saymayı unuttum. Ya 13. ya da 14. uçuşum, yani son 14 uçuşumun bir tanesi hariç cam kenarı ve bunların en az yarısında da hep yanım böyle boştu. Uçağın ön tarafı dolu. Şuradaki 200 sıra ve şuradaki 200 sıra boş. Beni de gelmişler burada en arkaya bırakmışlar. Resmen böyle VIP gibi sere serpe gidiyorum böyle. Check-in'i erken yapmanın avantajları. Şimdi size şu ana kadar gördüğüm yine ilginç bir şeylerden birini göstereceğim. Bakın bu dua defteri. Açıyorsunuz. İlk başta İslam yazıyor. Geliyorsunuz. Burada Protestanlıkla ilgili bir dua var. Yine burada Katoliklikle ilgili bir dua var. Arkaya geçiyoruz. Burada Hinduizmle ilgili bir dua var. Burada Budizmle ilgili bir dua var. Burada da Confuciusculukla ilgili bir dua var. Ben böyle ilk defa böyle bir kart gördüm. Uçakta. Evet, geldik. Şimdi burada Balayan Vadisi var. Buraya bir sonraki bölümde gideceğiz. Daha doğrusu gidebileceğiz mi emin değilim. Polisten önce izin almamız lazım. Burada dağların eteklerinde bazı köşelerinde ilkel kabileler yaşıyor. Yani artık ilkellik diye bir şey kalmadı dünyada. Herkes sonuçta modern dünyaya ya da beyaz insanla tanıştı bir şekilde. Ama olabildiğince uzak kabileler var burada. Hala teknolojiye sıfır erişime sahip. İzin alabilirsek ve onları bulabilirsem bu dağlarda tek başıma 5-6-7 gün yürümeyi planlıyorum. Bunu kimse onaylamıyor ve önermiyor ama turlar çok pahalıydı. Bunu polisten izin alıp yapmaya çalışacağız. Bakalım nasıl olacak. Şu an Papua'nın Wamena bölgesine geldik. Bence sert bir iniş olacak. Beklediğim kadar sert olmadı ama yine de sert bir iniş oldu. Evet arkadaşlar, Wamena şehrine geldik. Bu şehirde her şey çok pahalı çünkü buraya karayoluyla ulaşım yok. Her şey bu gördüğünüz uçaklarla geliyor. Bakın arkadaşlar, bu gördüğünüz araba ya da bu gördüğünüz araba ya da orada gördüğünüz araba ya da burada gördüğünüz bütün eşyalar bu şehre sadece uçaklarla gelebiliyor. Hakikaten ilginç. Evet, size burada göreceğimiz insanlardan biraz ön gösterim yapayım. Burada birkaç tane kabile yaşıyor. Ama şu anlık bizim ulaşabileceğimiz noktadakiler Dani kabilesi. Bunlara da yani ulaşım kolay değil. Birkaç tanesi kolay ulaşım ama daha kırsala gitmek isterseniz zor. Bakın şu resim göstereceğim. Parmaklar kesik. Daha sonra onların hepsini bulacağız inşallah. Size anlatacağım. Ben Dani kabilesini sanırım sadece ziyaret edebileceğim. Onu bile edebileceğim şüpheli de. Asmatlar mı? Ne var burada? Daha önce burada yamyam kabileler varmış. Ve kabileler birbirlerini yiyormuş. O yüzden bu asmatlar ağaç tepelerinde yaşıyormuş. Coşkun Aral gelip görmüştü onları. Uçmayalım. Bana bu sefer nasip olmayacak onları görmek. Ama bir gün 3 yıl sonra tekrardan buraya gelmeyi düşünüyorum. O zaman asmatları inşallah biz de ziyaret ederiz. Ama bugün Dani kabilesini ziyaret etmeye çalışacağız. Vallahi çantamı bedava uçurdular. Nedenini hala çözemedim. Bedava olunca dedim kesin bir iş gelecek başına ama gelmedi. Toz toprak olmuş bayağı ama
Lan ağzı olsa da konuşsa. Bu çanta benimle askere bile gitti geldi. Hiç yanımdan ayrılmıyorum. Bütün anılarımda var. Canım yol arkadaşım. Bisikletle Afrika'ya gidince ne yapacağım onu düşünüyorum. Women'a ayak bastık. Thank you. Vay be, buraya da gelmiş Endonezyalılar. Evet, ne yapacağız? Nereye gideceğiz? Hiçbir fikrim yok değil de birkaç planım vardı. Maalesef tutmadı. Planlardan birisi burada. Ben bir şekilde buradan bir kontak bulmuştum. Hatta ben buradan, arkadaşlar inanır mısınız, ben öyle ya da böyle buradan 2-3 tane kontak buldum. Yani bir insanın Wamena'da tanıdığının tanıdığı olur mu ya? Ama sonradan onunla iletişimi koparttım. Sonra Instagram'dan birilerine mesajlar attım burada yaşayanlar. Tamam ederiz, seni alırız, karşılarız, yatırırız, gezdiririz, takılırız falan yaptı. Sonra onunla da iletişimi kopardım. Sonra Couchsurfing'den bir tane adam vardı. Dedi ki tamam kalırız ederiz, benim evimde kalabilirsin falan yaptı. Sonra onunla da iletişim koptu. Burada internet çok kötü. Ondan mı yoksa adamlar köylere, dağlara mı gidiyor, ne oluyor bilmiyorum ama yani böyle bir yerde bile kontak buldum ama şimdi iletişimim yok hiç kimseyle. Şehrin merkezine doğru gidiyorum. İnternet bulunca o Couchsurfing'deki arkadaşı tekrardan ulaşmaya çalışacağım. Adını söylersen herkes bilirmiş. Bakalım bilecek mi? Burada Hristiyanlar etkin rol almış ve o kabiledeki insanları bile Hristiyan yapmışlar. Tabi adamlar ne kadar olabilirse o kadar olmuş. Ama hala şu an okullar açıp oradan çocukları alıp götürüp okullarda eğitim verip işte Hristiyanlığı hem de işte modern dünyayı anlatıyorlarmış. İnternet kafe uzun zamandır görmüyordum. Bu ne? Berber var. Lan tıraş olayım ben de ha. Halime baksanıza iyice yerlilerden daha beterim. Yerliler benden daha temiz duruyor. Ama önce karnımı doyurmam lazım. Hello. Nasi goreng. Okay, one. İyi 30 bine var, aman aman pahalı değil. Ben çok daha pahalı diye duymuştum ama o kadar da değil. Uzaylı gibi niye bakıyorsunuz bana ya? Hello Mr. How are you? Nasi goreng. Abi nasi goreng artık biliyorsunuz da bir daha söyleyin. Normalde nasi gorengde tavuk da koymuşlar. Normalde sadece şey var işte, kızarmış pirinç. Yağda kızartıyorlar, yumurta da oluyor ama şimdi abim biraz böyle meze olarak tavuk da koymuş. Bir de kurpuk da var. Kurpuk abi şu harika bir şey ya. Güzel. Tamam. Tamam. 45. Bu kadar para hesap edemeye yetmedi. Bu kadar değişik bir para birimi sistemi var. Bu kadar para hesap edemeye yetmedi. Okay. Terima kasih. Evet pahalı. Thank you. Thank you. Pahalı olduğunu zaten kabul ederek geldik. Sıkıntı yok. Ben konaklamayı bedavaya ayarlasam gerisi mühim değil. Aha. Aha da işte Daniler. Bakın bunlar nasıl söylesem şeylerine kamış takıyorlar. Kabak kamışı. Aha burada var. En büyük kamışı kabile reisi takıyor. Ben de alacağım bir tane bundan. Ama bu biraz dandik gibi. Hello sir, how are you? Buradan da sizlere de yine bir şeyler alırım. Oha, timsah derisi gibi. Emin de değilim, anlamam deriden. Bunlar da başlarına takıp taşıdıkları bir çanta. Kafalarına geçirip eşya taşıyorlar. Bunlar da, bu da deri. Deriye işliyorlar. Bakın bu mumyayı ziyarete gideceğiz. 300 bilmem kaç yaşında bir abi. Evde saklıyorlar 300 küsur yıldır. Aha bu abinin ve bu abinin yanına gideceğiz. İnşallah. Kilisede çanlar çalıyor. Ezan sesi de geldi ama koca koca hacılar da var. Ben anlamadım bu nasıl iş ya? Arkadaşlar şu an bulunduğum noktaya karayoluyla ulaşım yok. Burası Papua Adası'nın ortasında bir nokta. Ama hani bu kadar duydum hani motor ya da bazı arabalar gelmiş uçaklarla ama bu kadar araç nasıl gelmiş buraya ya? Hani koca koca.
Yol mu var acaba? Öğrenelim onu da size söyleyeyim. Your name Jonathan. Yes. Jonathan. Yes. Okay. My name is my real name. Real name Jonathan. Yeah. Okay, Jonathan, nice to meet you. Nice meeting you. Abi bu abimiz Couchsurfing kullanıyor ya. Ve adamı Couchsurfing'den buldu, şimdi beni evine götürüyor. Okay, I'm ready. Terima kasih. Hello. Hello. Kasaba. Yes. Bunlardan yemek yapılıyor. My home is very small. I confused. Okay, not problem. You see it here, Baba? Yeah. Baba? Bapa. Papa. Bapa. Yeah, me too. I'm from Turkey. We say it Baba. Oh yeah. Yes. I'm sorry because of this. Like this. Okay, not problem. It's okay. Here are not electric. Ah, she's your wife. Yes. Ah, nice to meet you. Nice to meet you. Terima kasih. Austin. 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 He was So cute. I give his name Austin. Ah, Austin, Australia. Name. Ah. Okay. See you night. Ah, this house, Danny house. Yes. His name is Honai. 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 Yeah. You're not Bunny. I'm from Molucas. Malukan? Yeah. Malukan village name or city? Ternate. Huh? Ternate. Halmahera I don't know. is the east of or the west from Papua. Ah. Go to the west. It's the islands. Hmm. But Not Molucas. okay. I know. Ternate. Hmm. My home, my island is between Papua and Sulawesi. Hmm. You coming when here? This island? 1990. 19. Maybe 30 years ago. Yes. You coming why here? Job. In Wamena. Yeah. What is your job? I'm a teacher. Huh? Teacher. Teacher? Yeah. Kalacağım adayı gördünüz. O da bayağı kötü ama sonuçta bu insanlar bu şartlarda yaşıyor. Ben de onların yaşadığı şartları deneyimlemek istiyorum. O yüzden o evde 2 ya da 3 gün o aileyle kalacağım. Wamena City Center. How many people living? Maybe 50,000. Yeah. Here Catholic home? Protestant. Protestant. In Catholic here? Yeah. That's what behind there. Ah. Like they have the church. Ah, their church Catholic church. Ah, I see. Big church. Here Hinduism have? Yeah. Hinduism. Yeah. Wow. Buddhism have? Yeah. But only a little bit. In Wamena, so small city, but Hinduism, Buddhism, Islam, Christian, Yeah. so many religions. Yeah. Dane people, which one religion? Christian. Christian. Dane people, Christian. Yeah. Number 3. Number 3 is okay, I understand. You have husband? No. Ah, you alone. Yes. But you living here. Ah, okay. I'm living your home, you're living here. Ah, here number one house. Yes. Ah, it's okay. Number 2. Another. Yeah, another place. Ah, it's okay. Good family. Nice to meet you. Jonathan'ın 5 çocuğu varmış. Daha önce 2 karısı boşamış mı, kaçmış mı, ölmüş mü bir şey olmuş. Şu an 3. karısıyla ve bir tane çocuğu var evde. Diğer 4 çocuğu başka yerlerde yaşıyor. Burada 2 çocuğu yaşıyormuş. Birisi evli, yani büyük kız da oğlunun yanında yaşıyormuş. Birkaç gün böyle buralarda takılırım, böyle keşfederim etrafı. Sonra işte o vadiye yürüyebilecek miyiz bakalım. Bakın ne yapıyorlar. Bir daha yap. Abi şişelerden boru yapmışlar. Şimdi ondan sonra tepesine şişe kapağı, onun ağzına da şey getirmişler. Manyetalı çakmak var ya.
Evet hadi patlat patlat bum. Tunggu. Wow. Oh my god. Oh my god. Sistemi anladınız mı? O ellerindeki tenekelerden konserve tenekelerini birleştirmişler, kesmişler, bantlamışlar. İçerisine çakmak gazı gibi bir şey sıkıyorlar. Sonra başta var, manyetalı çakmak var. Bir çakıyor, bum. Şimdi bu arabaların nasıl geldiğini öğrendim. Hatta bazı da eşyaların. Buradan Jayapura'ya araba gidebiliyormuş. Ama araba yolu yokmuş. Nasıl gidebiliyormuş? İşte bir yol varmış. İşte mesela köyden köye, köyden köy derken bir yol varmış. Ama onlarca yüzlerce nehir geçişi var diyor. Adam diyor ki, dedi ki abi, motosikletler ya da bazı küçük araçlar uçakla geliyor zaten. Onlar karadan gelemez. Ama böyle araçlar karadan geliyor ve ne kadar gün süreceği belli değil. 3 günde sürebilir, bir ayda sürebilir. O tamamen yolun durumuna bağlı diyor. Bazen diyor yağmur yağıyor diyelim, nehir yükseliyor ya. O nehri geçme şansın yok, köprü yok diyor. Bekleyeceksin orada bir hafta, 2 hafta. Artık ne zaman dinerse nehrin azgınlığı, o zaman karşıya geçip insanlar araç yoluyla devam edebiliyormuş. Ama diyelim ki bütün koşullar mükemmel. Hiçbir yerde hiçbir sıkıntı yok. Hani dağları, taşları, nehirleri çok rahat geçebiliyorlar. İşte o zaman yolculuk 3 gün sürüyormuş, 600 kilometre. İbi ile de buluştuk. Ne kadar kilise var, adım başı kilise ya. Allah'ım, bunlar da mı hiç israfçı oldu artık ya? İşte bunlar böyle değildi ya da ben mi görmüyordum? Neyse, İbi ile de buluştuk. Öteki arkadaşa zaman kalmadı, bir tane daha arkadaş var, onunla da buluşacağım. Ve bunlar birbirinden bağımsız insanlar. Hepsi sosyal medyanın gücü. Ama İbi normalde burada 2000 dolar, 2500 dolar olan o turları bana yardımcı olacak. Evet, biraz önceki arkadaşın adı İbi'ydi. Onunla da dediğim gibi bir şekilde tanışmıştık. How are you? How are you? How are you? How are you? Allah, terima kasih. Sama-sama. Usman and Hussein. Ha? Good morning. Good night. Neyse, gençler hepsi patlatıyor valla. Şansa ilk gün böyle köyde kalıyoruz. Ama internet çekmiyor. Böyle geliyor 5 dakika, ondan sonra daha yok. Bir gidiyor, gidiş o gidiş. Vallahi ne güzel yerlere denk geldik yine ya. Ama şimdi ben 10 gün burada kalacağım galiba. Ve 10 gün boyunca nasıl internete video yükleyeceğim bilmiyorum. Şimdi gideyim, biraz dinleneceğim, yoruldum. Bu gece böyle Papualı bir ailenin evinde yatıyorum. Çok erken uyudular, 8'de. Böyle çok fazla muhabbet sohbet şansımız olmadı. Sabah artık kaldığım yer bayağı böyle malum, yani buralar bu tarz evlerle dolu. Tulumum var. Bu şapkamı da yastık yaptım. Şimdi yatıp uyuyacağım. İnternete deneyim dedim de maalesef internet hiç neredeyse çekmiyor gibi. Şimdilik iyi geceler, sabaha görüşürüz. Şu an Papua'da bir aileyle kalıyorum. Gerçekten bir deneyim daha elde ediyoruz. Güzel oluyor. Hadi iyi geceler. Selamat pagi. Selamat Pagi. pagi. Kuben. Kuben. Terima kasih. Nothing. You have local name? Only Jonathan. Local name, sometimes they call me Yobas. Yobas. Yeah. We sometimes say bad people, Yobas. Yeah, really? Oh yeah? Yeah. Wow. Abi çocuklar burada yattı dün. Ben bu odada yattım. Abi bu odada. Kedi, sen nerede yattın? Burası işte, her odayı göstermeyeyim. Burası da şeyleri, mutfakları. Böyle abi, insanlar işte böyle yaşıyor. İki parça şey yiyorlar. This house your house or school teacher house? School to the house. Lojmanmış.
Yani 3 kuruş İngilizcemle lojmanı bile böyle anlatabiliyorsunuz. Ve bir şekilde anlaşıyorsunuz da. Şimdi ben sabah bana dedi ki 10'a kadar okul var dedi. Ben de sandım ki onun da dersi 10'a kadar var. Ben 8'de kalktım o yüzden. Meğersem onun dersi 7 ile 7.45 mi neymiş. Okula giremedim. Onsuz da gitmek istemiyorum. Ben şimdi şehir merkezine gideceğim. Biraz gezeceğim. Videoyu da orada bitireceğiz. Hi. Hello. Maşallah. So kind. 3. 3. Name? Ryan. Ryan. Okay. Nice to meet you. Yeah. Thank you. Turkey. Turkey. Turkey, Turkey. Thank you. What is your name? Name. Name is Faglis. Faglis. My name is Mehmet. Yorim Pahabol. Ha. Yaukimo. Hello. Ha? Yaukimo. Turkey. Turkey. Thank you. Dangerous. Bunlar ne kadar sinirli insanlar. Evangelisim exclusem. I don't understand. Senting WFM apesem RPM. Pengincilan. Lintas budaya. Gindas Kudaya. Untas Muntas. Firman Allah dan budaya. Budaya. Kita pelayanan sampai Tuhan datang baru selesai. Maşallah da dayı anlamıyorum ki. Terima kasih. Thank you. Vah. Mister, Thank you. Vah. Nice to meet you. name Mehmet. Yes. Thank Nice to meet you. Thank you. Okay. Kader. Terima kasih sir. Terima kasih. Okay. Abiler öyle. Değişik, ne tatlı abiydi ya. Şöyle arkadaşlar, bu vadi yürüyüşündeki kabileler hani keşfedilmemiş kabileler değil. Ben gidip bir şey keşfetmeyeceğim. Ama ilkel yaşama sahipler. Fakat bunlara Avrupalılar mı artık rehberler mi kimler bilmiyorum, para istemeyi öğretmiş. Bunlar da şimdi mumya göreyim desem para istiyorlar. Şurada yatayım desem para istiyorlar. Sağa sola gezin desem para istiyorlar. Ondan sonra ben arkadaşa dedim ki 2 gece 3 gün yürüsek bize kaç para patlar dedim. Bana dedi ki işte 6.000 lira 7.000 TL'ye patlar dedi. Lan 7.000 TL, altı üstü 2 gün yürüyeceğiz, 4 tane köye girip çıkacağız. Şimdi ben gideceğim, internete bağlanacağım, köyleri haritadan bulacağım, çevrim dışı haritadan da indireceğim. Abi bu yolculuğu ben gideceğim, tek başıma yapacağım. Ne böyle 7.000 lira 10.000 lira. Çöp nereye gidecek ya, burada çöp gidecek yer yok, yakıyorlar burada. Çürüp gidiyor. Vallahi iyice bunlara benzedim ha, buralı oldum. Benim ama şaşırdığım şey şu, çok fazla ten rengine sahip insanlar var. Yani Papualılar var, aralarında böyle Dani kabilesinden insanlar var, Yani kabilesinden insanlar var. Malezya'nın Java adasından gelen var, Sulawesi'den gelen var, Maluku'dan gelen var. Burası abi böyle hani ticari ya da hareketli bir nokta değil. Neden hani buraya bu kadar farklı noktalardan, destinasyonlardan insanlar gelmiş? Çözemedim. Tören yapıyorlar. Hello sir. Thank you. Kortej vardı. Hello sir. How are you? How are you? I'm fine, thank you. Do you know where is the Papua net? Yes, Papua internet cafe. Papua.com internet cafe. Coffee, internet coffee. cafe, Yeah. Papua. Papua. Yeah, internet coffee. You flow with me. We Okay. are going to cafe. You going to coffee? Yes, Okay, terima kasih. okay. What is your name? My name is Mikan Balio. Mikandalia. Yes. You And from Bomena? No, I am from Jahukimo. Jahikima. Yes, I'm Right. from Jahukimo. Where do you come from? Turkey. Turkey. Yes. Bir taneniz de Bomeneli olsun ya. Now you live in where? İstanbul. You can speak Indonesian? Na. Sikidi.
Okay. Saya pergi Balian Valley. Yes, yes. Bakın Asya'nın bazı noktalarında yine var bu. İşte yol yapıyorlar, etrafı temizliyorlar, işte bir şeyler yapıyorlar. Bir ekip. Ama bunu gönüllü yapıyorlar. Bunu devlet maaşlı yapmıyor. Sonra onların arkadaşları da böyle yolda bekliyor. Bakın biz buraları temizliyoruz. Size bize bahşiş atın diye yol kenarlarında dikiliyorlar. Burada da şimdi onun bir örneğini gördük. This electric working? Yes. Okay, good. Terima kasih. Yeah. Abi gerçekten burada yaşam zor. Saatlerdir geziyorum, bir tane zar zor Wi-Fi buldum. İnternet kafe gibi mi nedir tam anlamadım ama yani baksanıza YouTube'a gireyim, video yükleyeyim. Bırakın daha YouTube'un ana sayfası açılmıyor. Geçtim. Video yüklemeye geçtim. Deneyeceğim yine. 1 saatlik kiraladım. Tam yavaş bekliyordum da bu bayağı yavaş. Bakalım 1 saat uğraşacağız, neler yapacağız. Abi zar zor ara tara bul bir internet kafe buldum. Tamam, internet kafe miydim artık? İnternet Wi-Fi'si buldum. Beni buraya attılar. Olaya bakın ya. İnternetin hızı 0.06. Upload hadi neyse hani. Yine çok kötü de hadi neyse diyorum. İnternetin hızı 0.06 ya. Ben bununla internet hayatta yüklemem. Video hayatta yüklenmez bu hızla. Deminki internet kafede 1 saatte sadece %1 yükledi. Şimdi başka bir internet kafeye geldim ve burası şeymiş. Burası internet kafe değil. Kafe burası Wamena'daki en hızlı internetmiş. Saati 20 liraymış. Yine çok değil eğer hızlıysa. Demin hiçbir şey yapamadım yani. 1 saat böyle bekledim. %1 yükledi. Kalktım şimdi buraya geldim. Bir de burada deniyorum. İnşallah burada hızlıdır. Kamerada bir şey oldu. Bu Maldivler'de köpek balığı ısırdı ya. Ondan beri bir türlü randıman tutmadı. Artık Türkiye'ye gelince, Afrika'ya gelince yenileceğim söz. 2 saatte 2 saatte toplam %4 yüklendi. Yapacak bir şey yok artık, yani 15-20 gün video yok. Şimdi polise gidiyorum, polis ofisine. Burada yürümek için izin almak lazım. Zaten turla gitseniz de izin alıyorsunuz ama o zaman tur rehberi ayarlıyor da. Şimdi ben kendi başıma izin belgesi almaya gidiyorum. Dostlar, lan ne kadar uğraştım ya. Şimdi polis istasyonundaydım, 1 saat belki biraz daha fazla. Polisler bana izin vermedi. Daha doğrusu verdi de vermedi. Dediler ki burası terör bölgesi. Görmüyor musun, her yer asker kaynıyor. Bu dağlarda da papağalı teröristler var. İşte bağımsızlık mücadelesi veren. O yüzden dedi senin bir tur rehberi olmadan yürümene izin veremeyiz dediler. Ben dedim tur rehberine verecek param yok. Sen ver yürüyeyim. Öyleydi böyleydi, verirsin vermezsin, vermediler. Ondan sonra bir tane polis vardı, şef gibi bir şeydi. Şef değildi, biraz rütbeli gibi. Bana şöyle bir şey dedi. Biz sana resmi olarak şimdi bir kağıt veremeyiz. Seni çünkü tek oraya yollayamayız. Bu zamana kadar tek gidenler oldu mu? Oldu. Sen bizden habersiz geldin, tek başına yürüdüm diyorsan eğer buyur git dedi. Biz sana görmedik duymadık, sana da izin kağıdı falan vermiyoruz. Sana tek başına gitmene izin verirsek, kağıt da verirsek, başına iş gelirse biz problem yaşarız dediler. Yani tamamen bana bıraktılar. Tek gitmeye göze alıyorsan git dediler. Polis şefi numarasını verdi WhatsApp. Ne olmaz dedi buralarda, sen şey yap, bir şey olursa WhatsApp'tan ara dediler, bu kadar. İzin yok, gidiyoruz. Anlatmadan edemeyeceğim. Şimdi burada bir arkadaşla daha tanışıklığım vardı, onunla buluşacağız. Adama dedim ki bana konum gönder dedim. Tamam mı? Adam bana fotoğraf gönderdi. Ya dedim kardeşim ben bu şehri bilmiyorum ki, bana dedim konumunu gönderir misin? Nerede olduğunu bulayım dedim. Bak ilk fotoğraf buydu ya. İkinci fotoğrafta bu. Buradayım ya diyor. Görmüyor musun diyor. Evet gördüm dedim, tamam. Adamı bulamıyorum. Ya bu kamerayı da açık unutuyorum ya. Ben de bu restorana da dandım. Hello. Şşt. Nasi goreng ver. What is name? La. Ben Wamena'da oldum icari. I am from Papua artık. Sevdim de burayı, çok sıcak insanlar. Selamat, selamat. How are you? Selamat. Ha? Jalan sore. Bahasa no. English. No, English. Terima kasih.
Evet. Arkadaşlar ben bir sürü arkadaşla görüştüm. Ve hepsi dedi ki hepsi bana tur rehberi ayarlıyor aslında. Yakın arkadaşlar tur rehberi ama yani ayarlasa dahi yine de pahalıya geliyor arkadaşlar. Gün batarken tepenin ardından Mamena'da hello. Değişik yollarda köyüne, evine geldi. Arkadaşlar aslında birçok ilginç şey var. Ben şimdi ilk videodan her şeyi göstermek istemedim. Bu video biraz daha böyle hani benim tecrübe etme olayım olsun burayı. Burada da enteresan olaylar var. Baksanıza her dakika yani enteresan bir şey var. Gidelim bakalım ne oluyor. Kumar var. Hello. Dayı niye öyle dövecek gibi bakıyorsun? Gidiyorum ben, korktum. Abi bana öyle bir baktı ki korktum valla. Daha sonra da göstereceğim ama size bakın insanların yaşadığı evleri göstereyim. Şehirde böyle yaşayanlar çok az ama gideceğimiz yer, yani bir sonraki bölümden sonra gidip göreceğimiz insanların hepsi işte direkt full time böyle evlerde yaşıyor. Şimdi bazılarında elektrik var. Şimdi tek gideceğim için muhtemelen ben en kırsalını bulamayacağım. Yani herhalde bulamam yani. Yani o elektriksiz. Ben 4-5 tane köy buldum ve bunlar muhtemelen elektrik sahibi köyler. O yüzden umudunuzu çok yükseltmeyin. Ben de çok yükseltmiyorum. Düşük tutun. Dostlar bu video buraya kadardı. Şimdi burada köyde vakit geçiriyorum ama insanlar erken yatıyor. O yüzden hani çok böyle insanlarla temasımı gösteremedim. Yarın sabahtan haritayı yaptım. Çevrim dışı olarak indirdim. 4 günlük bir yürüyüşe çıkacağız. Belki 4 gece 5 gün olur. Belki 3 gece 4 günlük. Her şeyimi kendim ayarladım. Nereye gideceğim, ne yapacağım. Bakalım inşallah başımız ağrımadan, sıkıntı olmadan yolculuğu tamamlarız. Bu video buraya kadar da izlediğiniz için teşekkür ederim. Gerçekten belki bu 4 günlük yolculukta 2 video yaparım. Ondan sonra bu Yalı kabilesine gidiyor olacağız. Sonra geri döneceğim tekrardan bu eve. Eşyalarımın bir kısmını burada bırakacağım. Ondan sonra da Dani kabilesine gideceğiz. Orada bir bölüm yaparız. Yani buradaki kabilelerden toplamda 6 gece 7 günlük bir yürüyüş yapacağım. 4 gün bu taraf, 2 gün bu taraf. Toplamda da 3 video yapmayı düşünüyorum. Ondan sonra artık Endonezya maceramız bitecek. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.